Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün cinsel yolla bulaşan hastalıkları konuşacağız. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı sıkıntılara neden olabiliyor. Toplum sağlığını etkileyen hastalıklar bunlar. Şimdi cinsel yolla bulaşan hastalık demek için cinsel ilişki gerekiyor ve temasla bulaşıyor. Kanla bulaşabilir, semenle bulaşabilir, diğer vücut sıvılarıyla bulaşabilir, direkt temasla bulaşabilir ve aslında 20'den fazla cinsel yolla bulaşan enfeksiyon sebebi var. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir verisi var. Demişler ki her yıl yaklaşık 350 milyon kişi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanmakta. Ki bunlar tedavi edilebilen enfeksiyonlar. Bunlar 15 ile 49 yaşındaki kişilerde daha çok ortaya çıkıyor. Amerika ve Avrupa ülkelerinde çocukların 13 yaşından önce cinsel aktiviteye başlamaları yaygın. Ülkemizde de eğitim düzeyinin yükselmesi, iş olanaklarının azalması, buna bağlı olarak da evlenme yaşının ileriye çıkmasıyla beraber bizde de daha artık erken yaşlarda görülmeye başlandı. Ayrıca evlilik öncesi ilişkiler, erken yaşta cinsel ilişkide bulunma sıklığı gençlerin arasında da giderek yaygınlaşmakta. Ve cinsel eğitimsiz gençlerde ne yazık ki cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara maruz kalabiliyorlar. Ve bu gençler bu konularda doğru kaynaklardan da bilgi alamıyorlar. Kulaktan dolma yanlış bilgiler ediniyorlar. Ve bundan dolayı da bu hastalıklarla mücadele sırasında bizlerin zorlanmasına bu durum neden oluyor. Erken ilişkiye giren bu gençler özellikle bu konuda eğitilmeli ve buna önem verdiğimiz noktada hastalıkların önlenmesi ve halihazırda olan hastalıkların da problemin ilerlemeden çözümü noktasında toplum sağlığı açısından aslında çok önemli bir konu. Onun için de hepimiz bu konuyu önemsemeliyiz. Kişilere cinsel yolla bulaşan bu hastalıklar her yıl milyonlarca yeni vaka oluşmaktadır. Bizim toplumumuzda cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme sıklığı nedir? Esasına bakarsanız ülkemizde insanlar utanıyorlar ve etiketlenmekten korktukları için de hekime çoğunlukla başvurmuyorlar. Bundan dolayı da hastaların tamamını kayıt altına alamıyoruz. Ülkemizin durumu nedir? Bu konuyla ilgili kesin verileri söylemek aslında zor. Bize göre daha iyi kayıt tutan Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyon hastanın bildirimi yapılmış. Bu rakamın ise aslında tahmin edilen hasta sayısının ancak %40 olduğu söyleniyor. Yani 2 katı olduğunu düşün, 4 milyon insan. Dolayısıyla cinsel yolla bulaşan hastalıkları kayıt edilenlerden daha fazla olduğunu düşünerek bu hastalıklardan korunmak için sizlerin ve bizlerin daha çok bilinçlenmesi gerekiyor. Cinsel olarak aktif olan, sık eş değiştiren herkesi bu risk grubu altında olduğunu düşünüyoruz ve ona göre daha dikkatli, daha bilinçli olmaları konusunu tavsiye ediyorum. Şimdi sık cinsel yolla bulaşan hastalıklar neler? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bakterilerden en fazla kadınlarda Gardnerella vaginalis, gonore, üroplazma, mikoplazma gibi, frengi, klamidya, salmonella, shigella gibi enfeksiyonlar. Virüslerden HPV ve HIV. Bunları özellikle söylemek istiyorum. HPV ve HIV giderek artan sıklık gösteriyor. Onun dışında uçuk virüsü, hepatit virüsü, Epstein-Barr virüsü gibi başka virüsler de var. Parazitlerden de kadınlarda en fazla görüleni, ki erkeklerde de görülür bu, Trichomonas enfeksiyonları, diya, uyuz gibi. Şimdi buradan benim en önemsediğim konuya HPV'ye geçmek istiyorum. Yani human papillomvirüs, insan papilloma virüs enfeksiyonu. Human papillom virüsü insan vücuduna girdikten sonra sinirlerin içine giriyor, oraya yerleşiyor. Bir tür DNA virüsü. Peki hangi hastalığa neden oluyor? Hani bu toplumda çok yaygın bir durum var ya, sil, kondilom. İşte ona HPV virüsü neden oluyor. Hem kadında hem de erkekte hastalığa, hatta ilerlediği durumlarda kansere kadar neden oluyor. Size şaşırtıcı bir bilgi vereceğim. HPV virüsü dünya üzerinde yaklaşık 100 kişiden 80'inde var. Çok korkunç bir oran değil mi? Belki de ilk defa duydunuz bu söylediğimi. HPV oldukça yaygın. Tüm dünyada kişi sayısının %80'i taşıyıcı ya da hasta. Vücudumuzun herhangi bir yerinde sihirlere neden oluyor. Bu söylediğim oran unutmayın Türkiye için de geçerli. Bu virüsün şimdiye kadar 200'den fazla tipi tespit edildi. Cinsel ilişki yaşadığınız partnerinize yayılabilir. Birçok HPV türü içinde hiçbir belirti vermeyebilir. Bundan dolayı da enfekte olduğunuzun farkına varamayabilirsiniz. Çoğu durumda da herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Virüs kendiliğinden negatifleşebilir. Ancak bu virüsün negatifleşmesi iyileştiğiniz anlamına gelmiyor. Vücudunuzda sinir içlerinde kalmaya devam ediyor ve zamanla normal hücrelerin yapısını değiştirerek anormal hale getiriyor ve kansere neden oluyor. Kadınlardaki HPV ile erkekteki HPV birbirinden farklı mı? Aslında aynı.
Kadınlarda genital bölgelerde, mukozalarda, özellikle rahim ağzında, serviks dediğimiz yapıda bazı hücrelerde bozulmalara, o da rahim ağzı kanserine neden oluyor. Yüksek onkojenik tipleri var. Hani bu 200'den fazla tipi var dedim ya. İşte o yüksek onkojenik tipleri, sizde HPV varsa bunu gidip test yaptırıp hangi tiplerin olduğunu basit bir simir testi gibi bir testle anlayabilirsiniz. HPV 16 ve HPV 18. Bunlar en tehlikeli olanlar. Bunun dışında HPV'nin 31, 33, 35 ve 51 numaralı tipleri de yüksek riskli tiplerdir. Yani onkojen kansere neden olabiliyor. Şimdi kadında rahim ağzı kanseri yapıyor. Erkekte ne yapıyor? Anüs kanseri, penis kanseri, testis kanseri, gırtlak kanserine neden olabiliyor. Bazı tipleri de böyle yüzeyde sihirlere neden olabiliyor. Onlar genellikle düşük onkojenik tipler. Kanser yapma olasılıkları çok düşük. Ama yok değil, yine var. Bundan dolayı da en sık görülen, yani düşük onkojeniklerin içerisinde tip 6, tip 11. Şimdi diyelim ki hamilesin ve doğumuna birkaç ay kaldı ya da hamileliğin başındasın. Genital bölgende de bir sürü sihir var. Bu sihirler vajinal doğumu zorlaştırır. 2, doğum sırasında bebeğine bulaşabilir. Bebeğinde ağız, boğaz, akciğer sihirlerine, poliplerine, hatta Allah korusun gırtlak kanserine kadar gidebilir. Böyle bir durumda aktif sihiriniz varsa normal doğum düşünmeyin. Sezaryana gitmeniz sizin için daha sağlıklı olur. Bir örnek vermek istiyorum. İşte sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı çok yüksek. Hepimiz biliyoruz. Peki bu oran kaç? %80. HPV ile sigarayı kıyasladığımızda HPV virüsünün rahim ağzı kanserine yapma olasılığı %100. Artık kesin olarak bu virüsü biliyoruz ama bu virüsü kapmadan önce aşıyla korunmamız mümkün. Ondan dolayı da 9-14 yaşından sonra 2 doz, 14 yaşından sonra da 3 doz olarak 9'la aşıyı yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Henüz ülkemizde ulusal aşı programına alınmadı. Avrupa ülkelerinde ve birçok ülkede aslında rutin aşılama programında aşı çok pahalı ve ulusal politikaya henüz girmedi. Ama farkındalığınız olsun diye özellikle söylüyorum. Hem kendinize hem çocuklarınıza aşı yaptırmanızı tavsiye ediyorum. HPV virüsü taşıyor olsanız bile 200'den fazla tipi olduğu için bunlara karşı sizi bağışıklar ve var olan HPV'nin negatifleşmesini aşı hızlandırır. HPV önemli bir hastalık. Toplum sağlığı sorunlarından birisi. Bu konuda farkındalığımızı arttırmamız, etrafımızın farkındalığını da arttırmak zorundayız. Toplum olarak, sağlıkçı olarak, anne olarak, baba olarak, ebeveyn olarak. Onun için de bu testi yaptırın, sağlık kuruluşlarına başvurarak. HPV var mı? Varsa ona yönelik serviks simir takiplerine başlayın. HPV yoksa aşı yaptırın. HPV varsa da aşı yaptırın. Eğer HPV taşıyıcısı iseniz o zaman çocuklarınıza bulaştırma riskiniz vardır. İç çamaşırlarını kesinlikle birlikte yıkamayın ve onları korumak için aşı yaptırın. HPV aşısına nasıl ulaşırsınız? Eczanelerden, ecza depolarından alıp kolunuzdan uygulatıyorsunuz. Herhangi bir sağlık kabininde ya da sağlık ocağında ya da hekiminize başvurarak, jinekoloji hekiminize başvurarak yaptırabilirsiniz. Evet efendim, HPV ile ilgili konuştuğumuz bir videonun daha sonuna geldik. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar önemli hastalıklardır. Onun için de düzenli bir cinsel yaşamınız yoksa, tek eşli değilseniz mutlaka cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için bariyer yöntemlerinden birini kullanın. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Sağlıklı günler dilerim.